Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Uzun zamandır konuşmadığımız bir diziyi konuşacağız. Heyecanlıyım. Kızılcık Şerbeti 49. bölümü konuşacağız abi. Bölüm incelemesine geçmeden önce bahsetmek istediğim bir şey var. Settar Tanrıören'e, yani Abdullah Bey karakterini canlandıran oyuncuya buradan büyük geçmiş olsun diliyorum. Umarım sağlığına çabucak kavuşur ve biz onu televizyonda izlemeye devam ederiz. Ben de kendisine geçmiş olsun diliyorum. Tabii yaşı da var. Dizi temposu çok yorabiliyor. Bir de son 4-5 bölümdür de ana olay onun üzerinden ilerlediği için çok fazla sahnesi vardı. Şimdi dizi dünyası da hep böyle mesai saatleri arasında çekilen bir şey değil, 8-5 çekilmiyor. Gece çekimleri oluyor falan. Bir de oynadığı karakterin de zaten bir hastalık durumu vardı. Bazen metot oyunculukta böyle şeyler de olabiliyor. Sen karaktere o kadar giriyorsun ki vücut da kendisini öyleymiş gibi konumlandırdığı için bir anda kendisini bırakabiliyor. Bu yüzden de aslında normalde çıkmaması gereken hastalıklar çıkabiliyor. Beyin kanaması da aslında genellikle yüksek streste de ortaya çıkabilen şeyler olduğu için olabilir. Normal hayatta da hepimizin başına gelebilir. Yaşta olunca korkuttu. Bir de hikaye onun üzerinden de ilerlediği için senaristlerin de çok manevra yapamadığını da gördük. Umarız kısa sürede sağlığına kavuşur. Tabii sağlığına kavuşsa da bundan sonra ne kadar dizide oynamak isteyecektir o da bir meçhul. Aslında bu sezon ana hikayelerinden birisiydi, yani Alev, Pembe Hanım ve Abdullah Bey arasındaki hikaye. Oradan farklı bir yere evrilecek galiba, daha çok Doğa'yla Pembe Hanım arasına mı kaydıracaklar? Bana biraz öyle gelmeye başladı. Her şeyden önce sağlık önemli. Bu noktada adamı da zorla yani artık şeyde mi oynatacağız? Mesela hastanede mi çekeceğiz? Full öyle de olmaz. O yüzden böyle bir hamleye gidebilirler. Çok geçmiş olsun kendisine. Şimdi yaklaşık 2 haftadır ortalığı kasıp kavuran Nilay Mustafa olayı var. Abdullah kimin çocuğu? Abdullah acaba Mustafa'nın çocuğu değil mi üstünden bir hikaye kuruldu. Ama bu bölümde gördük ki ortalığı kasıp kavuracak bir hikaye değildi. Evet ve bu beni çok şaşırttı. Ben farklı bir hikaye açılımı da bekliyordum, uzun bölümler sürecek olan. Ama daha çok Umut olayına girmek istediler. İlginç bir tercih. Yani adamın çocuğu olamıyorsa nasıl oldu ki? Benim de burada bir soru işareti oldu aklımda. Bir kere oldu mu yani? Bir kerelik böyle bir şansa oldu mu yani böyle bir olay? Nasıl bağlayacaklar oradan? Ama bildiğimiz üzere ikisinin çocuğu bu Abdullah ve hani biz birkaç haftadır yani büyük ortalığı karıştıracak bu olay diye düşünürken yani ortalık bir anda tekrar duruldu gibi bir şey oldu bu olay üstünden. Tembellik gibi geldi, hikaye dolduralım gibi geldi bana bu durum. Evet, hani bir de öyle o kadar büyük bir olaymış gibi lanse ettiler. Hatta Abdullah Bey'in tekrardan rahatsızlanmasına da sebebiyet verdi bu olay. Sonrasında bu kadar uzun süren bir olayın hiçbir yere varmamış olması en sonunda ilginç. Ünal erkekleri darmadağın abi. Abdullah Bey biraz iyileştikten sonra Alev'le görüştü. Alev noktayı koydu. Bu ilişki artık bitsin dedi. Çünkü bu hikayede kaybeden Alev oldu. Yani mesela bu aldatma olaylarında hep kadınların hayatında sıkıntılar daha çok çıkıyor. Onların başına daha çok kötü olaylar geliyor. Alev de bunu yaşadı. Bir yıl boyunca metres kalmaya da okeyleyecek bir kadın da değil kendisi. Ben bu hamleyi şu açıdan da yaptıklarını düşünüyorum. Büyük ihtimal Abdullah Bey karakterini canlandıran kişinin sağlık durumu da muallakta olduğu için böyle bir açık kapı bıraktılar. Yani Alev geri de dönmeyebilir bu ilişkiye. Çünkü gerçek hayattaki sağlık durumu partnerinin sıkıntılı durumda, böyle bir hikayeye de kırılma yaptılar. Biraz önce bahsettiğimiz gibi Mustafa da darmadağın. Nilay yok hayatında ve ortada kalmış durumda. Ve tabii ki bir başka Ünal olan Fatih Doğa'dan artık ayrılma noktasına geldi. Avukata bütün velayetleri verdiler. İmzalar atıldı. Doğa ile Fatih de ayrılma noktasında. Fakat Doğa Fatih'i sevdiğini, Fatih de Doğa'nın sevdiğinin farkında ama ortalık karışık durumda. Bir başka rakip diziye benzer bir hikaye var. Ama bu tabii burada ortada bir çocuk var. Bakalım orası nasıl gidecek? Evet, gerçekten Fatih ile Doğan'ın ilişkisi bu kadar inişe çıkışlı olsa da ikisi de toksik ilişkileri seven ve Türkiye'de aslında çoğu insanı yansıtan bir noktadaki karakterlerdi. Yani gerçek hayatta o kadar çok bu kişilerden bulabilirsiniz ki tam bir stereotip ikisi de baktığımız. Özellikle Fatih tam yeni dönemin o herkesin aslında yok ben bununla çıkmam dediği ama ondan sonrasında da onunla evlendiği kişiydi. Çevremizdeki arkadaşlarımızdan da görebiliyoruz. Artık biraz yaşlandığımızın da göstergesi. Hani biz bekarız diye çok fark edemiyoruz ama yanımızdaki insanlar masadan eksilince tek tek fark ettim ve evlendikleri insanları düşündüğümde hem kadınlar demek. Yani Doğa ile Fatih'e çok benzediklerini görüyorum. Bu da ülkenin de biraz dinamiğiyle de bir noktada alakalı olsa da kadın erkek ilişkilerindeki toplumsal getirilerle de alakalı yani. Doğa Fatih'e diyor ki buradan gidelim. Fatih diyor ki babamın durumu ortada, ben annemi nasıl yalnız bırakayım? Biz bu evde yaşamak zorundayız. Aslında şu anda çıkılamayan nokta bu. Yoksa bu ikisi birbirini seviyor yani belli. Fatih öyle bir anneci ki yani Pembe Hanım ne derse onu yapan bir karakter olduğu için yani dışarıda böyle alfa gibi takılan ama eve gelince de tamam falan diyen bir karakter olduğu için sevdiği kadını tercih edemiyor annesine ve o evden gidemiyor. Çünkü hayatı boyunca bu getirilerle yaşamış. O yüzden de doğayla bir
tek başına hayat kurabileceğini de çok düşünemiyor bu kadar varlıklı olmasına rağmen. Bu da karaktere güzel bir zaaf eklemiş. Yani Fatih'in öyle skalasının geniş bir insan olduğunu göremiyoruz ve Pembe Hanım'ı da güçlendiren bir durum bu bence. O zaman bir başka hikayeye geçelim Ünal erkeklerinden sonra. Ortalığı kasıp kavuran yeni hikayemiz Ertuğrul İslamoğlu'nun göründüğü gibi biri olmadığı. Diziye dahil olan yeni karakter Ayşe geldi Kıvılcım'a dedi ki Ertuğrul Bey beni taciz ediyor, beni istismar etti. Tabii Kıvılcım'ın da kafası karıştı. Bu noktada sanki hikayede fragmanda gördüğümüz üzere Ömer Kıvılcım noktasına ilerleyecek bir manevra oldu. Ben senaristlere şunu sorarım. Ertuğrul Bey'i bu hikayeye sadece zaman geçirmelik için mi kurdunuz? Ben sana çok güzel bir paralel sahne anlatacağım. Bunlar bir oteldeydi Ömer'le Ertuğrul Bey. Odasına da hayat kadını gönderilmişti Almanya'dayken hatırlarsan. Daha sonrasında ikisi de lobide tekrar buluşmuştu hiçbir şey yaşamadan ve gülüp geçmişlerdi. Yani ikisi de hani o dönemler bu tarz ilişkileri onaylamıyorlardı. Siz bu karakteri öyle bir lanse ettiniz ki bu adam hem sübyancıymış hem de kızlara böyle zorla muamele uyguluyormuş. Yani bu Epstein olayından mı esinlenerek böyle bir şey yazdılar yine gündemi yakalamak için? Bilmiyorum açıkçası. Ertuğrul İslamoğlu'nun ben bu tarz bir karakter olduğunu hiç tahmin edemezdim. Böyle de kurmadılar açıkçası. Hani mesela belki de farklı bir kadını aldatsa hani yine anlayabilirdim. Böyle görüldüğü gibi olmadığını anlayabilirdik ama kendisinden çok yaşça küçük belki de reşit olmayan bir insana bunu defalarca cinsel istismarda bulunduğunu falan anlatması. Yani bana çok gerçekçi gelmedi. Tamam Kıvılcım'la Ömer arasında bir şekilde yine yaparsınız ama bu çok ucuz bir numara bence. Niye bunu yapmak istiyorlar? Çünkü Umut'un içeri girmesiyle birlikte araları açılacak Nursema'yla. Nursema'dan da en başından beri hoşlanan bir Ertuğrul Bey var. Buna imada bulunmak için böyle bir şey yapacaklar. İkisini yakınlaştırmak için diye düşünüyorum ben. Şimdi yaş farkı demişken iki tane yeni yine yaş farkı olan ilişki hikayemize dahil oldu. Metehan bir cüzdan bulma hikayesi sonucu moda evi sahibi Azra karakteri diziye girdi ve bu karakterle bir şeyler yaşayacak noktasına geldi. Zaten rüya gördü. Yine bir arada uçurum yaş farkı olan bir hikaye daha girdi diziye. Zaten sanki hiç uçurum yaş farkı yokmuş gibi yine bir uçurum yaş hikayesi girdi. Ya tam işte senaristlerin aslında yıllar boyunca yazdıkları diziye benzemeye başladı. Bir Yasak Elma izliyoruz. Burada da değişik bir şekilde Metehan'ın da burada pişman olsa da ilerleyen bölümlerde bu olayın yaşanamayacağını da söylemem. Yaşanabilir böyle bir şey. Peki diziye yeni giren Azra karakterinin bu cüzdan olayı bir sahtekarlık olabilir mi? Gençleri avlama açısından. Olabilir çünkü hani sadece tek bölümlük girdiğini düşünmüyoruz. Belki de bu sadece Metehan'ın başına gelmemiştir. Daha genç insanların da başına geliyordur. Metehan bunu öyle zannetmez ama daha sonrasında bu işin astarı ortaya çıkabilir. Buradan da bir farkındalık oluşturmak isteyebilirler. Bir diğer yeni yaş farkı ilişkimiz de Çimen'le diziye giren Görkem karakterinin abisi arasındaydı. Ben onu izlerken şu geldi aklıma. Geçen yıl Çimen karakteri için bir erkek diziye dahil olmuştu. Bu lokanta zamanı hatırlarsan. O adam sezon finalinden sonra ortadan kayboldu. Şimdi Görkem hikayesi paralelinde bir de Görkem'in abisi başımıza geldi. Görkem bir girdi pir girdi ailesini de içeriye soktu. Hem kendisi Ömer'le öbür tarafta abisi de evli olan abisi de bu da yine nokta. Evli olan abisi de Çimen'le münasebet içindeler. Yine yaş farkı ilginç ilerliyor bu dizi. Kızılcık Şerbeti'nde 2 bölüm izlemeseniz, özetlerine falan da bakmasanız yani spoiler yemeseniz gerçekten oturup izlediğinizde televizyonda ya bunlar kim? Ne oluyor? Dersiniz yani. O kadar çok farklı olay olan bir dizi ki bunu hep söylüyoruz. Nereden akıllarına geliyor bilmiyorum. Şu an artık iyice şaşırdılar kendilerini mesela. Bir noktada şöyle bir durum da oldu. Yaş farkı olayını da ekleyelim, güncel olayları da ekleyelim. Bayağı çorba oldu. Yani nasıl artık tutacaklar bunun devamlılığını bilemiyorum. Çok karman çorman her şey. İşte karman çorman demişken de aslında en başından beri ortalığı kasıp kavuracak hikayelerden biri de Umut içeri alındı. Abi devletin bu kadar hızlı müdahale etme durumu falan da çok ilginç geliyor bana. Biraz o noktalarda ucuza kaçıyorlar. Bir de şu var abi, sanki dizi yine bir sürüncemeye doğru ilerledi. Yani izlediğimiz hikayeler sahiciliğini yitirdi. Karakterler sanki yaptıkları davranışlardan dolayı sahiciliğini yitirmeye başladı. Sanki dizi de ufak ufak bocalıyor gibi geliyor bana. Bana birazcık yapısı parçalanıyor gibi geldi. O yüzden de habire yeni karakterler ekleyip farklı açılımlara ilerlemeye çalışacaklar. Bu bölümde de onların eklenmesiyle birlikte gelecek bölümde de bu devam edecek. Hazırlama bölümleri kuruyorlar ama kendileri de dağıldılar. Bence onu da fark ediyorlardır. Pembe ile Alev karşılıklı geldi. Alev dedi ki sen kazandın. Pembe gerçekten de kazandı. Alev'in bunu demesine gerek yoktu ama hani artık ben seni rahat bırakacağım olayına geldi. Umut hapiste, beni kurtarına gidecek sanki orası. Bakalım Ünallar Umut'a yardım
yardım edecek mi? Bence yardım edeceklerdir ama bir şartla Nursema ile ayrılmaları şartını koyabilir Pembe Hanım ya da Abdullah Bey, bilmiyorum. Kıvılcım Ertuğrul olayı, bununla beraber de Ömer'le Kıvılcım'ın tekrar konuşması, tekrar belki bir ilişkiye doğru gidebilecek bir durumu oluyor. Kıvılcım'la Ertuğrul ayrılacak galiba. O kesinleşti sanki. Kıvılcım'la Ömer'in de dışarıdaki bir sahnesinde şunu görüyoruz. Her şeyi bitiren olay şeyin başlangıcı olacak. Paralel bir sahne yazmışlar aynı mekanda. Bakalım neler olacak ama Görkem de var. O olayda farklı bir üçgen kuracaktır diye düşünüyorum. Son olarak şundan da bahsedelim. Dizi özellikle yüksek reytinglere sırtını dayamış durumda. Yeni açılımlardan kaçmaya çalışıyor fakat yeni karakterler sokuyor diziye. Ama büyük açılım göremiyoruz şu anlık. Belki yine 2 hafta 3 hafta içerisinde büyük bir açılım yapıp yine ortalığı kasıp kavuracak bir şey ortaya çıkartabilir. Ama ben şu anki hikayelerin büyük olaya tekabül edecek bir açılım yapacağını düşünmüyorum. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Zaten büyük bir olay olursa biz 2-3 hafta içerisinde yeni bir inceleme çekeriz. Ayda bir kere oluyor bence bu dizide böyle olaylar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala da abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Başka videolarda görüşünceye dek hoşça kalın.